Değerli izleyicilerimiz, Avrupa'nın pek çok noktasında olduğu gibi Fransa'da da maalesef vaka sayıları rekor seviyelere ulaştı. Artık 300 bin diyebiliriz. Hastaneye yatan insanların sayısı yine aynı şekilde 20 bini geçmiş vaziyette. 20 Mayıs 2020 tarihinden bu tarihe kadar en yüksek vakaya ulaşılmış oldu. Durum her geçen gün daha da ağırlaşıyor. Alınan tedbirler maalesef arkadaşlar yeterli değil. Yine vatandaşlarımızın içerisinde hayatını kaybedenler var Fransa'da. Yine evinde ya da hastanede tedavi olmaya çalışan çok sayıda vatandaşımız var. Paris ve çevresi ile ülkenin güney kentlerinde maalesef durum daha da ağır. Hastanelerdeki, yoğun bakımlardaki yatak sayısının hızlı bir şekilde azaldığını gözlemleyebiliyoruz. Bunun yanı sıra değerli izleyicilerimiz, önümüzdeki günlerde durumun daha da ağır olması bekleniyor. Kendinize çok dikkat edin derim. Bunun yanı sıra değerli izleyicilerimiz, Fransa'da maalesef Macron ve onun hükümeti bu işle ilgili mücadeleyi gerektiği gibi yapamıyorlar. Alınan tedbirlere bakıyoruz, sonuçlarına bakıyoruz. Durum hiç de iyi değil. Macron bir açıklama yaparak dedi ki, hayatı bu sıvıları vurdurmayanlara zindan edeceğiz dedi. Aynen bu ifadeyi kullandı. Arkadaşlar, 2020'nin Mayıs ayından bugüne kadar bu vaka sayılarının rekoru eğer bugün kırılıyorsa, bu sıvılarla ilgili olarak siz ne düşünüyorsunuz bunu merak ediyorum. Macron diyor ki sıvıları vurdurmayanlara hayatı zindan edeceğim diyor. Bakın, bir ülkenin başındaki kişi bir vatandaşına dahi, bırakın bu sıvıları vurdurmayan milyonlarca kişiye, vatandaşının birine dahi bunu kullanamaz. Bunu kabul etmek mümkün değil. Bu sıvılar arkadaşlar bu işten kurtuluş diyorlar. Tamam, biz de kabul ediyoruz. Doktorlarımıza danışıyoruz. Doktorlarımız ne derse biz onu yapıyoruz. Size de tavsiyem doktorunuza danışın. Peki. Fransa'da, Almanya'da, Hollanda'da, Belçika'da, Avusturya'da, İsveç'te, Norveç'te, İsviçre'de ve diğer Avrupa ülkelerinde hastanelerde yatanlar kimler arkadaşlar biliyor musunuz? Kim bunlar? Nereden geldi bunlar arkadaşlar? Bu hastanelerde ya da evinde bu tedaviyi alan insanlar arkadaşlar, yoğun bakımlarda yatanlara dahil olmak üzere. Kim bunlar? Bu kadar sıvılanmaya rağmen bu tablo niye böyle? Soru bu. Yani arkadaşlar bu durum önümüzdeki günlerde daha da ağırlaşacak. Görünen bu. Çünkü geçtiğimiz günlerde temas daha çok oldu. İnsanlar bir araya geldi. Hal böyle olunca onun faturası da işte çıkmaya başladı. Hadi çıkın işin içerisinden bakalım, çıkabiliyor musunuz? Arkadaşlar, siyasetçiler ve bazı bilim insanları akşam başka bir şey söylüyorlar, sabah başka bir şey söylüyorlar. Millet neye inanacağını unuttu. Bilmiyor. Her gün başka bir şey söylüyorlar. O öyle oldu, bu öyle oldu. Yok o olmadı, bilmem ne oldu. Ya kardeşim yeter artık. 2-2,5 sene olmuş ya. Hala vaka sayısı bu noktadaysa arkadaşlar 300 binden bahsediyorum. 3 kişi değil, 300 kişi değil, 300 bin Fransa'da. Bu nasıl bir şeydir arkadaşlar? Lütfen bir tanesi çıkıp desin ki evet kardeşim bak bundan dolayı oluyor. Hangi bilim insanı daha önce bu sıvılar piyasaya çıkmadan önce diyorlardı ki %98 koruyor, %96 koruyor. Toto oynar gibi atıyorlardı. Biri diyor %90 koruyor, benim sıvım diyor, öbürü bilmem ne kadar koruyor diyor. Nerede kardeşim? Kim bu hastanede yatanlar? Hani nerede? Bunu söylerken ben aşı karşıtlığı yapmıyorum. Sakın beni yanlış anlamayın. Doktorunuza danışın. Ben sürdürülen politikayı eleştiriyorum. Nerede kardeşim bunlar? Choco Prens almaya mı gittiler? Nerede bunlar? Bakıyoruz, bu siyasetçilerin yaptığı tek bir şey var. Günlük vaka sayısını yazıyor. Bugün Fransa'da 300 bin kişi. Bugün 600 kişi öldü. Bilmem kaç milyon test yaptık bu hafta. İnsidans değeri işte 6. Başka abi siz ne yapıyorsunuz? Ne yapıyorsunuz başka? Tam bunu biliyoruz. Tam biliyoruz, anladık. Geçen yıl da aynıydı.
Takvim yaprakları değişti ama tablo aynı. Ortada bir hata yok mu arkadaşlar? Lütfen bu konuyla ilgili görüşlerinizi videomuzun altındaki yorum bölümüne yazarak bize iletin. Bu hata nerede? Soru bu. Kim nerede hata yapıyor? Değerli izleyicilerimiz, içinde bulunduğumuz bu ay Türkiye'de evi, arsası, tarlası, arabası olan tüm yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız ve Türkiye'deki tüm vatandaşlarımızı çok yakından ilgilendiren bir durum söz konusu. İçinde bulunduğumuz bu ay arkadaşlar vergi ayı. Özellikle evi, arsası, tarlası bulunan vatandaşlarımızın bu yayınımızı sonuna kadar çok dikkatli bir şekilde takip etmesini haseten rica ediyorum. Şimdi bildiğiniz üzere örneğin sizin Türkiye'de işte Malatya'nın Hekiman ilçesinin bilmem ne köyünde ya da ilçenin merkezinde ya da Malatya'nın merkezinde bir eviniz vardı. Yılda 2 kez bu yıllık verginizi ödemeniz gerekiyor. 2 taksit halinde. Şimdi dünyanın malum her yerinde arkadaşlar ciddi anlamda her şeye zam geldi. Ama bizim canımız, ciğerimiz, ana vatanımız Türkiye'mizde bazı belediyeler, hepsi için söylemiyorum, bu emlak vergisi denilen vergiyi öyle bir abarttılar ki %100'e yakın oranda arttırdılar. Örneğin bir kişi 1000 lira vergi verirken bunu 2000 liraya kadar çıkardılar. Ve bu parayı da biliyorsunuz eğer geciktirirseniz, zamanında ödemezseniz sürekli olarak her ay buna faiz işliyor. Şimdi arsası, tarlası, evi olan vatandaşlarımız mutlaka bunu yerine getirsinler, bu paraları ödesinler ki faize girmesin. Peki bizim belediyeye ne kadarlık bir borcumuz var, bunu nasıl öğreneceğiz diyenler oluyor. Şimdi arkadaşlar E-Devlet'e giriyorsunuz. E-Devlet'e sizin eviniz, arsanız, tarlanız neredeyse onu belediyenin adını yazıyorsunuz. Pek çok belediyenin E-Devlet'le entegrasyonu tamamlandı. Örneğin az önce örnek verdik. Gidelim Malatya'dan. Malatya Büyükşehir Belediyesi yazdınız. Sizin orada açılan sayfada çıkacak emlak tahakkuku, işte emlak ödemeleri vesaire gibi sayfa karşınıza çıkacak. Tıkladığınız zaman arkadaşlar ödeme yapabileceğiniz sayfaya sizi E-Devlet yönlendiriyor. Oraya girdiğinizde siz kredi kartınızda bu emlak vergisi ödemelerini gerçekleştirebilirsiniz. İçinde bulunduğumuz bu ayın sonuna kadar vaktiniz var. Bunun yanı sıra arkadaşlar benim sizleri uyaracağım bir diğer önemli konu ise kredi kartıyla yapacağınız ödemelerde şu yöntemi seçin. Bakın, sanal kart denilen bir kart var. Yani sizin kredi kartınıza tanımlı, İstediğiniz kadar bu meblağını ayarlayabileceğiniz bir sanal kart. Kredi kartı yerine geçiyor ama elinizde de bir kart yok. Sadece numaraları var. Siz bunu internet bankacılığı üzerinden hemen o kullandığınız bankanın internet bankacılığından alabilirsiniz. Bunu alın. Bunun üzerinden işlem yapmanızı tavsiye ederim. Gerçek kredi kartınızın, yani o elinizdeki cüzdanınızdaki kartın numaralarını hiçbir şekilde, sadece Türkiye için konuşmuyorum, dünyanın neresinde yaşıyorsanız yaşayın, sanal kart harici internet üzerinden hiçbir şekilde bu gerçek kartınızın numarasını paylaşmayın. İster Amazon olsun, ister yani dünyanın eBay olsun, o olsun, hangisi olduğu önemli değil arkadaşlar. İstedikleri kadar güvenilir olsun. Bakın ben burada şirketleri asla bir şey söylemiyorum. Siz alışverişinizi ya da ödemenizi yaptıktan sonra bakiyeyi, kartın limitini sıfırlıyorsunuz. Hiç kimse para çekemiyor. Benim başıma geldi arkadaşlar. Onu anlatayım izninizle kısaca. Benim bir kredi kartımdan geçmiş zamanlarda bir tane alışveriş sitesinden bir şeyler almıştım. Biliyorsunuz internette daha ucuz ve daha çok çeşite ulaşmak mümkün. Artık yani çağımızın gerekliliği internetten alışveriş, yani artık bunu hepimiz yapıyoruz. Arkadaşlar bir gün kredi kartımın ekstresi geldi. Baktım, mailime geldi.
Sürekli düşük küsuratlar yani böyle çekilmiş. Sürekli çekilmiş. Hemen bankayı aradım. Dedim ki benim kredi kartı ekstremde böyle bir durum var. Ben böyle bir harcama yapmadım. Meblağ yüksek değil ama atıyorum düşük 2 euro, 3 euro, 5 euro falan böyle topladığın zaman işte 50-60 euro civarında yapıyor. Aynı anda sürekli çekmişler. Dedim ben böyle bir şey yapmadım. Bunda bir problem var. Hemen kartı kapattılar. Kişi şunu söyledi. Dedi ki evet dedi şüpheli işlem dedi. Bu hırsızlığa giriyor dedi. Bu parayı bankanın sorumluluğunda olduğu için biz size iade edeceğiz dedi. Nitekim banka iade etti ama ben şanslıyım. Pek çok banka meblağ belki yüksek olsaydı iade etmeyeceklerdi. Bilmiyoruz yani. O nedenle o olaydan beri ben hiçbir şekilde normal kredi kartımı kullanmıyorum. Sanal kartım var bir tane. Zaten benim bir tane kredi kartım var. Bir tane sanal kartım var. O sanal kartla alışveriş yapacağım zaman alacağım şeyin limiti ne kadarsa onu yükseltiyorum. Alışveriş yaptıkça zaten düşüyor o miktar. Sıfırlanıyor gidiyor. İstersem kendim de sıfırlayabilirim eğer alışveriş yapmazsam. Benim de naçizane size tavsiyem bu yönde. Ne olur ne olmaz güvenlidir değildir bunu hani tartışmıyorum. Mutlaka güvenlik önlemlerini bu internetten alışveriş yaptıran büyük siteler alıyorlar ama arkadaşlar her gün duyuyoruz kredi kartı dolandırılıyor, milletin ocağına incir ağacı dikiyorlar. Ben ucuz atlattım onu biliyorum. O nedenle sanal kartı kullanmanızı doğru buluyorum. Bunun yanı sıra siz evinizle, arsanızda, tarlanızla ilgili vergi için E-Devlet'e girdiğinizde vergi sorgulaması yapın arkadaşlar mutlaka. Bakın yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın adına bazıları Türkiye'de şirketler açıyorlar, borçlandırıyorlar gibi kontrollerinizde mutlaka ara ara yapın. Her ay mutlaka E-Devlet'e girerek vergi borcu diye arama bölümüne yazdığınızda, search ettiğinizde mutlaka orada çıkacaktır. Eğer herhangi bir şekilde borcunuz varsa. Hazır E-Devlet'e girmişken arkadaşlar tapu sorgulaması denilen bir şey var. Bu tapu sorgulamasını da yapın. Bakın olmaz yurt dışında bulunan vatandaşların evlerini sahte bilgi, belge, kimliklerle satanlar duyuyoruz. Evinizi, arsanızda bu tapu bilgileriyle mutlaka kontrol edin. Tapu bilgileri çıkınca yanında ipotek, şerh bilgileri yazıyor. Ona da basın. Yani evin üzerinde herhangi bir ipotek, haciz durumu var mı? Bunu da oradan E-Devlet üzerinden görebilirsiniz. Yine bana benzer konuları anlattığımda çok sayıda vatandaşımız şu soruyu soruyor. E-Devlet şifremi nasıl alacağım? Arkadaşlar yurt dışında yaşıyorsanız konsolosluklar vasıtasıyla Türkiye'de yaşıyorsanız PTT'ye giderek arkadaşlar bu E-Devlet şifrenizi edinebilirsiniz. Bu çok önemli. Sakın ola ki E-Devlet şifrenizi kimseyle paylaşmayın. Eğer siz bu E-Devlet şifrenizi daha önce başkalarına verdiyseniz hemen girip şifrenizi değiştirebilirsiniz. Bunu da unutmayın. Ya olmaz. İşte görüyorsunuz insanların başına geliyor. Öyle gurbetçiler biliyorum ki haberlerde okuyorum, görüyorum arkadaşlar. Adamın dünyadan haberi yok. Adama sahte kimlikle işte iş yeri açmışlar. Vergi kaydı yapmışlar. Bankadan kredi almışlar. Çek karnesi almışlar. Yani derdini anlatana kadar Marco Paşa'ya yıllar geçer. Yine Yozgat'ta geçtiğimiz günlerde Almanya'nın önde gelen Türk iş adamlarından bir tanesi bir beyefendinin enteresan bir dolandırıcılık olayı var. Ne yapıyorlar biliyor musunuz? Kargocu geliyor diyor ki acil diyor benim kargo arabası kaza yaptı diyor. Kapıda başka arabayla geldim hemen gitmem lazım diyor. Kargonuz var diyor. Bir tane paket teslim ediyor, imzalatıyor. İmzalattığı 2 tane evrak imzalatıyor. İmzalatmış olduğu evraklardan bir tanesi tam arkadaşlar 2 milyon euroluk senet. Şimdi bu beyefendinin, Yozgatlı beyefendinin tüm mal varlığına Türkiye'de ipotek konuldu. Olay yargıda. Kim bilir ne kadar sürecek. Şu anda beyefendi hiçbir iş yapamıyor. Bütün parasına da el konulmuş vaziyette. Yani sözünüzü, imzanızı attığınız yere, kredi kartınızı girdiğiniz yere, kıymetli izleyicilerimiz kusura bakmayın ama hani böyle tek tek tane tane anlatmaya çalışıyorum ki ileri yaş grubunda bulunan büyüklerimiz var. Onlar daha iyi anlasınlar diye özellikle böyle anlatıyorum. Sabrınız için çok teşekkür ediyorum. Yani önleminizi alın, kapınızı kilitleyin, komşunuzu hırsız etmeyin. Türkçesi bu. Başka hadi bu konuyla ilgili söylenecek bir şey yok. Atalarımız zaten her şeyi söylemişler. Bize söyleyecek bir şey de bırakmamışlar. Hal böyle olunca arkadaşlar sözün özü şu. Türkiye'deki vergilerinizi içinde bulunduğumuz bu ayın sonuna kadar ödeyin. Cezaya girmeyin. Nasıl olsa ödeyeceksiniz. Bugün olmasa da yarın ödeyeceksiniz. Bu tarihi kaçıran izleyicilerimiz olursa onlar da istedikleri zaman E-Devlet üzerinden bu vergilerini ödeyebilirler.
Kıymetli izleyicilerimiz, siz de bu konuyla ilgili görüşlerinizi videonun altındaki yorum bölümüne yazarak bizlere iletebilirsiniz. Sizden bir tek ricam var arkadaşlar. Daha fazla insana ulaşabilmemiz için mutlaka videolarımızı beğenmenizi ve kanalımıza abone olarak bizi takip etmenizi sizlerden hasreten rica ediyorum.